Herkese yeni bir teknik analizi videosundan merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Bugün sizlerle beraber Bitcoin, XRP ve AVAX inceleyeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar analizlere ve günlük olarak başlamış olduğumuz bu grafikte önemli bir seviye var. Orası da yaklaşık Aralık ayında videoları ilk çekmeye başladığım günden itibaren konuşmuş olduğumuz seviye. Yani 106.074 dolar arkadaşlar. Burası önemli ve günlük bakın buralarda çok kapanış yapamamıştı ve buralardan aslında startın geleceğini konuşuyorduk. Yine hakeza bakın buradaki günlük kapanışlar bu bölümün altında gerçekleşti. Buradaki sert kırılımdan sonra da net bu bölgeden aşağı yönlü bir hareket başladı. Burası önemli bir eşik arkadaşlar. 106 binlere kadar bir geri çekilme olursa benim için gayet normaldir ve buralardan alacağı destekle buradaki göstermiş olduğu momentumun bir bölüm daha devamı gelecektir diye düşünüyorum. Yaklaşık 113 bin ve 114 bin dolar aralığı benim için önemli bir seviye arkadaşlar. Buraya kadar gelebilecek bir yükseliş hareketini şu an için düşünmekteyim. Ve 4 saatliklere geçelim bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir düşen trendimiz var ve net bir şekilde aslında yavaş yavaş kırılma noktasına geliyor. Bakın alt band çok iyi çalıştı. Orta band test edilmedi ama üst eşiğe çok yakınız. 109.300 dolar seviyesini göstermekte şu an hemen hemen ve buradan hızlı bir yükselişle beraber 113 binlere kadar gidebilecek bir Bitcoin olabilir ve buradaki bu çıkışla beraber yeniden kanalın testi mümkün olabilir arkadaşlar. Başlıkta söylemiş olduğumuz gibi trend güçlü. Bunun sebebi arkadaşlar bakın 107.000 bölgesine gelmesine karşın fiyatlarda öyle çok sert bir geri çekilme yaşamadık. Yani bu bize aslında buradaki momentumun korunduğunu, 106.000 üstünde kalıcılığımız devam ettiği sürece aslında 108.000 bölgesindeki direnç eşiğinin kırılabileceğini düşünüyorum. Buralardan olabilecek bir düşüş senaryosu şu şekilde gerçekleşebilir arkadaşlar ve yine buradan yukarı yönlü trendin üst bölgesini deneyeceğimizi düşünüyorum. Gelebilecek sert hareketlere dikkat edin. Çünkü buralarda artık zirveye yaklaşacağımız yerler ve volatilitenin daha hızlı olacağı yerlere giriyoruz. Bu trend bölümünün üst bölgesi kırıldıktan sonra tam olarak şu bölge. Bura kırıldıktan sonra arkadaşlar yukarı yönlü daha sert bir atak yapabilir. Burada FOMO olmanıza gerek yok. Önümüzde 118 ve 122 bin dolarlar aralığında büyük bir blok olduğunu düşünüyorum ve burada aslında bir satış baskısıyla karşılaşabilecek bir Bitcoin var. Önemli olan direnç seviyesi şu an için bana göre Fibonacci değerleri olan 113.000 ve 114.000 band aralığı. Buraya kadar gelen Bitcoin'in düşmesi gayet normaldir ve bu düşen trendin üstünde kalışımız bizi aslında yeni bir yukarı harekete itmek için yeterli olabilir diye düşünüyorum. Dün size canlı yayında da bahsetmiştim. Buradaki bu yükseliş bana göre sadece Bitcoin'e pozitif anlamda yarayacaktır ve altcoin'ler Bitcoin kadar değerleneceklerini pek düşünmüyorum. Bunun sebebi dominansın ciddi anlamda yüksek olması arkadaşlar. Ve dominanstaki bu yükseliş AVAX'ı, XRP'yi, Ethereum'u çok hızlı bir şekilde geri çekiyor. Bitcoin hiç düşmese dahi. Bu yüzden yükselişte kendisini güçlü gösteren gayet Bitcoin arkadaşlar. Ama altcoin'ler şu an böyle bir ışık yakmıyor diyebilirim. Şimdi gelelim buradan dominansa. Dominanstaki durum nasıl? Biraz onları inceleyelim. Evet arkadaşlar bakın bu bölümde yükselişi gayet net konuştuk ve bu bölümün bizim için destek olacağını 65-17 olarak belirledik. Ve buradan gelebilecek bu sert yükselişten öncelikle bir çıkış, bakın sayıyı yana çekiyorum. Öncelikle bir çıkış, ufak bir düşüşten sonra sert çıkış olacağını sizlere net bir şekilde bahsettim. Şu an before after yapmıyorum ama bu bölümün before after'ı net bir şekilde gelecek. Çünkü yaklaşık olarak ayın 16'sından itibaren çok güzel bir şekilde buradaki dalga yapılarını sizlere yavaş yavaş anlatarak bütün entegrasyonunu sağladığımı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bizim için önemli olan durum şu. Dün canlı yayında sizlere bahsettim. Eğer ki canlı yayınları izlemiyorsanız abone olun, bildirimleri açın ve canlı yayınlara mutlaka gelin derim. Ve bu bölümde dün konuştuğumuz hareket şu an gerçekleşiyor. Dominanstaki bu hızlı çıkış aslında Bitcoin'e yarayacak. Az önce Bitcoin'e pozitif, altcoin'lere çok nötr kalmamın sebebi aslında tam olarak bu bölge. Burada aslında Bitcoin'e bir geçiş var. Bitcoin'e bir hacimlenme, para Bitcoin'e geçiyor arkadaşlar ve altcoin'ler şu an Bitcoin gibi bir harekette, bir yükselişte değiller. Ve buralara kadar gelebileceğini net bir şekilde bahsettik sizlere. Evet, önümüzde bir direnç var. O da bizim trendimizin üst bölümü. 66.80 çok önemli bir direnç olduğunu düşünüyorum. Bunun üstüne kırılacak bir hareket bizi 68-68.5'lara kadar taşıyabilir arkadaşlar. Ve bu gerçekten altcoin'lerin ciddi manada
sıkıntıya sokabilecek evrelerden bir tanesi. Evet, bu bölümlerde çok fazla düşüş senaryosu konuşanlar olabilir. Altcoin boğası geliyor, rally olacak gibi şeyler söyleyenler olabilir. Ama arkadaşlar sizleri bu şekilde bir FOMO'ya sokmuyorum. Bunun karşılığında da sizlerden sadece videoya like atmanızı talep ediyorum, o kadar. Ve şunu söyleyeyim. Bu bölüme gelecek hareket sonsuza kadar yükselmeyecek tabii ki ve ara ara geri çekilmeleri olacaktır ve buradaki geri çekilmeler aslında sert gerçekleşecek ve sert gerçekleşmesi de altcoin'lere biraz hızlı bir nakit girişi sağlayabilir. Ama önemli olan şu an için Bitcoin'in hedefleri ve Bitcoin'in güçlü trendi. Altcoin'ler için çok umutlu konuşmaya gerek yok. Bunun sebebi hala bu bölgedeyiz. Evet, umut ne zaman gelebilir? Arkadaşlar, umudumuz net bir şekilde artık 65 ve 64,5'ların şu bölgenin geçilmesinden sonra başlayabilir. Ama bu bölge geçilmediği sürece bence biraz sıkıntı var. Sizlere de bunu söylüyorum. Hoşunuza gitmiyor olabilir ama yapacak bir şey yok. Grafik ne diyorsa o arkadaşlar. Şimdi geçelim buradan XRP'ye. Evet, bakın XRP analizi net bir şekilde karşınızda duruyor. Çöp bölge dediğimiz bu bölgenin içinde XRP debelenip duruyor arkadaşlar ve çok da büyük bir atraksiyonu yok. Bitcoin çok büyük bir yükselişle aslında tekrardan 107-108'lere gelse de bakın altcoin'lerde o kadar güç yok. Bunu da net bir şekilde aslında bu düşen trendin içinde bir hacim alamayışıyla çok bariz görüyoruz. Ve burada 2 dolar 9 cent, 2 dolar 13 cent eşiğinin altında kapanacak 4 saatlik mumlar bizim için yeni satış baskıları oluşturacaktır arkadaşlar. Bitcoin'in 120 bin ihtimali, 113 bin ihtimali varken tabii ki XRP'de bunların karşısında biraz hareketlilik gösterebilir. Bu şekilde bir çıkış da yaşayabiliriz arkadaşlar. Ama bakın bu bölümde çizmiş olduğum 2 dolar 28 cent, 2 dolar 34 cent eşiği çok önemli bir yer ve buraya devamlı gelip satış yiyen bir XRP gördük. Buraya tekrardan gelmesiyle beraber yine bir dirençle karşılaşacağını söyleyebilirim. Şu an aslında kabaca bu çöp bölgenin içinde. Şu an ne bir yukarı yönlü kırılım var ne de aşağı yönlü bir kırılım var. Aslında beklediğimiz şey şu an için hacim. Bu hacimin gelmesiyle beraber de net bir şekilde aslında yönlerimizi daha rahat oturtacağız. Bunun için biraz fiyatlara zaman tanımak gerekir. Benim olasılığım arkadaşlar, burada yukarı yönlü sert bir hareket dahi olsa tekrardan aşağı yönlü bir geri çekilme yaşatması. Sebebi, düzgün bir düzeltme hala XRP'de yaşanmadı. Canı acıyanlar çok az arkadaşlar. Yani 2 dolardan alan, 2,5 dolardan alan kişiler şu an hala aynı yerlerin içindeler. Ve bakın, XRP Aralık 2024'te gelmiş olduğu 2 dolara hala sahip ve Haziran oldu, 6 ay geçti, bu bölgenin altına ciddi bir satışla bir düzeltme hareketi yaşatmadı. Umarım yaşatmaz arkadaşlar, sizler de kâra geçersiniz ama bu bölümlerde riskli hareketler olabilir, sizleri şimdiden uyarıyorum. Gelelim buradan AVAX'a arkadaşlar. Bakın şimdi burada ne çizmiştik? Dedik ki bu bölümden aşağı yönlü bir hareket gelir ve 15.69, 16.70 jilet gibi arkadaşlar tek sayı alt bölümünden iyi bir şekilde momentum gördük ve ne yazık ki bakın hala trendin üst bölümünde bir kırılım yok. İçeri yönlü gelen bir hareket gayet görmüyoruz. Ve 19.5 20.5 eşiği AVAX'la geçilmesi gerekir ki yükselişler için yeni bir hazırlık olabilecek akümülasyon evresine girelim. Ama bunu yaşatmadığı için şu an arkadaşlar dikkatli olmanızı sizlere öneriyorum. Bitcoin 118, 120, 115 diyebilir. Ama AVAX bunu demek zorunda değil. AVAX burada bu hızı yakalamak zorunda değil. Dikkatli olun, FOMO olmayın. Sezon, Bitcoin sezonu, altcoin sezonu henüz benim için start almış bir pozisyonda değil. Buralarda arkadaşlar bakın yükseliş hareketini net bir şekilde kurguladık. Ve aslında şunu söyledik. Dedik ki düşüş hareketi nasıl başlar? Bu trendin üst bölümü geçilemezse ve bu trendin üst bölümü geçilmediği gibi de buraya gelip yeni bir destek aldıktan sonra eğer ki tekrardan yine giremezsek arkadaşlar buraya, bu sefer 15 eşiği kırıldığı gibi aşağıda 12, 13 ve 10 ve 9 dolar bölgeleri bizi beklemekte. Buraya kadar sert gelir mi? Arkadaşlar 14,5 da olabilir, 14 da olabilir. Yani buralara kadar bir düşüş olası sert bir senaryonun hedefidir. Ama dikkatli olmanızı sizlere öneriyorum. 20 dolar üstüne arkadaşlar aylık kapanış yapmamız lazım. Ve ben size dünkü canlı yayınlarda söyledim. Bu tarz bir kapanış yaklaşık 4 aydır yok. Bu da gerçekten önemli bir veridir. Dikkat etmenizi öneririm. Kritik eşiğimiz şu. Buradan gelecek sert bir momentumun 21-22 bölgesine kadar taşınması, buralarda bir akümülasyon, yukarı yönlü yeni bir sert çıkış. Bu startın alınabilmesi için yani buradan 35-40 dolar gibi hedeflerin oluşabilmesi için senaryonun net bu şekilde olması lazım diye düşünüyorum. Ve önümüzdeki ilk baraj
çizmiş olduğum gibi 19.5-20.5. Bunun üstünde 4 saatlik falan değil. Minimum arkadaşlar günlük kapanışlar ve bu bölgenin içinde de haftalık kapanışlar yapması lazım. Temmuz'un 10'una kadar arkadaşlar Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlilikler devam edebilir diye düşünüyorum. Yanılma payım da şöyle olabilir. Bunları da size tabii ki söylemek zorundayım arkadaşlar. Söylemiş olduğumuz her şey gerçekleşmek zorunda değil. Bitcoin 99.000 dolar eşiğini bir daha denerse arkadaşlar bu sefer çıkış senaryosu benim için kesinlikle iptal olur ve 103-104 aralığından Bitcoin'in yeni bir düşüş senaryosu tetiklenir diye düşünüyorum. O yüzden şu anki kurgum yukarı yönlü güçlü potansiyeli olan bir Bitcoin var. Evet, ama altcoin'lere bu durum şu an için çok fazla yansımıyor. Yansıyacağını da çok tahmin etmiyorum. AVAX özelinde şunu söyleyebilirim. Burada bir çöp bölge yaratırsak dedik. Bakın bunları çok eskiden çiziyoruz. Bu bölümün içindeki bu çöp hareketi arkadaşlar görmeyeceğiz. Çıkış yönüne entegre olmamız lazım. Ve bu çıkış yönü bana göre muhtemelendir ki aşağı yönlü olacak. Bunu aynı buralarda da söylemiştik arkadaşlar. Bu kadar çok fazla denenen bir direnç tekrardan kırılır, teste gelir. Buralarda yaşayacağı hacimsizlikle beraber de yeni bir dalga başlatabilir. O yüzden bizim 15.69'un altında kapanış görmemiz bizde %20'lik bir düşüşe sebep olabilir. Dikkatli olmanızı öneririm. Benim için önemli barajlar, destek olarak söyleyeceğim yer 15.69, direnç olarak belirteceğim yerlerde 19.5-20.5 aralığı. Buradaki çıkışlar arkadaşlar pozitif yansır, bu bölüm negatif yansır ve ilk 4 saatlik kapanış mumlarına dikkat edin diye sizlere söylüyorum. Arkadaşlar videoya like atıyorsunuz. Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoya like'ı mutlaka atın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni analizlerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.